Kodlar serisinde yeni videomuzun konusu aşırı düşünmek, yani overthinking. Ben bazen bir konuyu o kadar çok düşünüyorum ki günler geçiyor ama hala yerimde sayıyorum. Karar veremiyorum, harekete geçemiyorum. Bu neden oluyor? Aslında Ahmet bu sadece seninle ilgili değil, milyonlarca insan bunu yaşıyor. Günümüzde tabii modern çağın getirdiği o koşturmaca, keşmekeşli hayatımız içerisinde sürekli bir şeyler düşünürken buluyoruz kendimizi. Bir şeylere sözde çözüm ararken ama farkında olmamız gereken bir şey var. Bu aşırı düşünmek ya da overthinking dediğimiz olay şöyle: biz kontrolü ele alana kadar bilinçaltımız otomatik modda ya da varsayılan modda çalışmayı sever enerji tasarrufu için ve bir düşünceye odaklandığımızda saniyeler içinde o düşünceyle ilgili yüzlerce senaryo getirir önümüze ve bir süre sonra yine zihnin çalışma prensibinden ötürü sanki onlar gerçekmiş gibi hissetmeye başlarız ve ortada hiçbir şey yokken korkarız yahut strese gireriz, kaygılanırız, endişeleniriz. Hani bir söz var ya, endişe sallanan sandalye gibidir. Seni sürekli ileri geri oynatır ama bir yere götürmez diye. Dolayısıyla bu ne yazık ki kontrolü ele almadığımız sürece sürekli hepimizin karşılaştığı bir olay. Aslında şimdi soracağım sorunun cevabını bir nebze verdin ama ben yine de sormak istiyorum. Aşırı düşünmek nedir ve tam olarak neye sebep oluyor? Şöyle, aşırı düşünmek aslında çoğunlukla farkında olmadan yaptığımız bir şey. Nasıl? Bilimsel bir karşılığı var. Yani birlikte ateşlenen nöronlar çok güçlü bir enerjiye sebep olur. Şöyle düşünelim, herhangi bir konuda bir şeye odaklandığın anda milyarlarca nöronundan ilgili olanları, yani o konuyla ilgili herhangi bir bilgi, kayıt barındıran hepsi harekete geçer. Çünkü senin hizmetindedirler aslında ve adeta şunu derler: bende bu konuda şu bilgiler var. Bende bu konuda şu kayıtlar var. Ve ardından düşünceler o kadar hızlı bir şekilde hareket etmeye başlar ki şöyle, her düşünce yeni bir senaryoya götürür bizi ve biz kontrolü ele alana kadar bu böyle devam eder. Çünkü zihnimiz ya da o nöronlar bizim ona bir soru sorduğumuzu düşünür sanki. Yani ya böyle bir şey olursa, ya karşıma şöyle bir şey çıkarsa gibi ve o da sürekli bizi korumak için senaryolar üretir durur. Ancak kontrolü ele almadığımız sürece bu bize gerçekten zarar verir. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre insanların %73'ü stres bozukluğu yaşıyor. Neden? Çünkü zihin bir şeye odaklandığımız anda o gerçekmiş gibi duygular üretiyor. Bunu hemen şöyle anlayabiliriz. 3 yıl, 5 yıl, hatta 10 yıl önce yaşamış olsak bile bir anıyı hatırlamaya çalıştığımızda bilinçaltının zaman kavramı olmadığı için sanki şu an yaşanıyormuşçasına duygular yükler bize. Korku, coşku, mutluluk, kaygı, stres ve daha birçok duyguyu. Dolayısıyla bizim odaklandığımız bir düşünce gerçek gibi algılanıyor. Bu sebeple neye odaklandığımıza her daim dikkat etmemiz gerekiyor. Anladım. O zaman hemen sonraki sorumu soruyorum. Neden aşırı düşünüyoruz? Harika bir soru. Zihin geçmiş deneyimlere bakarak tehlike haritaları oluşturuyor aslında. Çocuklukta yaşanmış bir travma, bir reddedilme, istediğimiz gibi bitmemiş olan bir ilişki ya da tırnak içinde bir başarısızlık. Neden tırnak içinde diyorum? Çünkü bunlar sadece bir yorum. Bir girişimde bulunduk, istediğimiz gibi olmadı, ben başarısızım dedik. İşte bir teklifte bulunduk, karşı taraf reddetti, bu iş olmuyor dedik ya da işte içselleştirdik. Ben güzel değilim, ben yakışıklı değilim, işte ben beğenilmiyorum, ben değersizim gibi. Kısacası zihnimiz biz ona hangi kayıtları verdiysek bizi buna göre yönlendirir. Şimdi orada o tehlike haritaları nasıl oluşturuluyor? Daha önce bir ilişkiye başladın ve sana çok acı verdi. Aman ha, bir ilişkiye başlama. Daha önce böyle bir girişimde bulunmuştun, başarısız olmuştun, çok üzülmüştün. Aman ha, tekrar böyle bir şey yapma gibi ne yapıyor? Bizi sözde korumak için reaksiyonlar geliştiriyor. Önümüze kötü senaryolar çıkarıyor. Örneğin daha önce de sınava girdin, kazanamadın. Bak, bir sürü insan seninle dalga geçti. Şimdi ne gerek var tekrardan hazırlanmaya? Amacı ne? Daha önce de hep konuşmuştuk. Enerji tasarrufu. Otomatik bir şekilde devam edelim işte. Yani macera arama, konfor alanınıza kalan burası güvenli. Bunlar da çoğunlukla 3 temel sebepten yaşanıyor. Bir, mükemmel olmalıyım. Yani bir işi yapacaksam gerekse geç olsun ama ben her şeyi ayarlayayım. Ama o gün bir türlü gelmez, değil mi? Neden? Çünkü mükemmellik diye bir şey yok. Basitçe kendimize soralım.
Herhangi bir şey var mı ki ilk yaptığından itibaren çok iyi olsun? Sadece bizim hayatımızı geçtim. Tanıdığımız en yetenekli, başarılı insanları düşünelim. Beethoven, Mozart. İlk besteleri, ilk çalışmaları çok mu iyiydi? Çok iyi, çok yetenekli, bir sürü madalya almış bir sporcu. Mümkün mü ilk günden beri bu kadar iyi sonuçlar alsın? Yani araştırmalar gösteriyor ki ilk girişimlerin %90'ı başarısız olur. Bugün milyon hatta milyar dolarlar kazananlar dahi ilk girişimlerinde %90 ihtimalle başarısız olmuşlar. Ama yine araştırmalar gösteriyor ki ikinci girişimlerin %80'i başarılı olur. Ama birçok insan ikinci girişime adım atmıyor. İkinci sebep kontrol etmeliyim. Her şeyi kontrol etmeliyim. Her şeyi bilmeliyim. Ama böyle bir şey mümkün değil. Hayat biraz kendimize izin vermekle ilgili. Keşif için yeni adımlar gerekir. Ve üçüncüsü de ya yine acı çekersem. Bakın bu öncelikle normal, yani ya acı çekersem aman dikkatli olayım. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? O acı dediğimiz şey. Acaba gerçekten acı mı? Hani Shakespeare yüzyıllar önce söylemişti. Hiçbir şey iyi ya da kötü değildir. Onları yorumlarımızla biz iyi ya da kötü yaparız diye. Dolayısıyla o kayıtlara bir bakmamız lazım. Gerçekten bu bir acı mı? Yoksa son derece normal bir deneyim mi? Belki de bana öğretmek için gelmişti ki acının karşılığı budur. Emin olun, yaşadığınız ister fiziksel ister ruhsal herhangi bir acı, öğrendim dediğimiz anda bizi terk ediyor. Bize bir garezi yok, bizimle bir derdi yok. Şunu söylüyor adeta, ya öğrendim de artık ben gideyim, burada durmak gibi bir niyetim yok. Ama biz inatla aynı duyguyu tekrar tekrar ziyaret ettiğimiz için o acı ömür boyu bizimle kalacak zannediyoruz. Cevabını bildiğim bir soru soracağım. Hı hı. Bu bir döngü mü? Eğer öyleyse bunu nasıl değiştireceğiz? Kesinlikle bu bir döngü ve önce bir düşünceyle başlıyor. Ardından ya şöyle olursa diye devam ediyor ve artık biz kontrolü ele alana kadar bir düşünce baştan konuştuğumuz gibi yenisini doğuruyor, yenisini doğuruyor. Ya öyle olursa, ya şöyle olursa, geçen böyle olmuştu, daha önce şunlar yaşanmıştı gibi birbirini takip eden senaryolara dönüşüyor. Ve en kötüsü de buradan çıkarımlar yaptığımız andır. Örneğin ben böyleyim, ben sürekli ertelerim, ben takıntılıyım ve benzeri gibi. Yani kendimize etiketler koyuyoruz, kimlikler oluşturuyoruz. Bakın burası çok önemli. Bütün hayatımızı aslında yöneten burası desem abartmış olmam. Neden? Çünkü kimliğimize uygun davranırız. En tutarsız insan bile kimliğine uygun davranmak ister. Basitçe şöyle düşünün. Bir kadın öğretmendir mesela. Okula girdiği andan itibaren davranışları, duruşu, kıyafeti, gülmesi ya da ciddi duruşu, sınıfa girdiği andan itibaren öğrencileriyle arasındaki mesafe, cümlelerini buna göre seçer. Bütün hareketleri o kimliğine göredir. Ama eve gelir, örneğin evde annedir, aynı zamanda eştir. Yine o kimliğinin karşılığı olarak çocuklarıyla ne yapacağı ya da ne yapmayacağı bellidir. Neleri konuşabileceği ya da konuşmayacağı bellidir. Eşiyle yalnız olduğu anlarda bambaşka davranabilir ve kankalarıyla birlikteyken yine çok daha farklı davranabilir. Çünkü her bulunduğu ortamda farklı bir kimliği var. Arkadaş, eş, anne, hatta birilerinin çocuğu, öğretmen. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ki aynen bu örnekte olduğu gibi kendi kendimize yakıştırdığımız etiketler faydalı mı faydasız mı? Oluşturduğumuz üst ve alt kimlikler bize faydalı mı değil mi? Ben yapamam, ben sürekli ertelerim, ben asla planlı olamam, ben asla satış yapamam, ben takıntılıyım, ben başaramam gibi bu cümleleri tekrar söylediğimizde artık bilinçaltımız diyor ki anladım. Bir kimliği var ve ben de hizmetkarı olarak onu bu kimliğe göre yönlendireceğim. Daha önceki videolarda da hep konuştuk. Akıl yürütemiyor, faydalı mı faydasız mı bilmiyor. Sadece diyor ki bana ne söylenirse ben onu yapayım. Yeni bir şey söylenene kadar. İşte döngü dediğimiz şey budur ve biz o kimliği, o cümleleri, o inançları değiştirmediğimiz sürece 100 yılda yaşasak, 300 yılda yaşasak o bizi hep bu şekilde yönlendiriyor olacak. Peki son sorum. Madem mümkün, bu döngüden çıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Birçok şey yapılabilir. En önemli tarafı farkındalıktır. Ben sık sık kendime şu soruyu sormayı severim. Ben şu anda toprağa yani bilinçaltına hangi tohumları ekiyorum? Böyle her fırsatta kendimi bir şeyi düşünürken bulduğumda bazen
Ben de yapıyorum onu. Dakikalar sonra kendime görüyorum. Bir bakıyorum ki bir düşünce, diğer düşünce derken ta nerelere gitmişim. Ve hemen derin bir nefes alıp diyorum ki ben şu anda toprağa hangi tohumu ekiyorum? Çünkü dikkat edelim, ben bir bakıma bahçıvanım ve toprak, yani bilinçaltıma ne ekeceğime ben karar veririm. Evet, sonuçlarını o oluşturuyor ama ne ekeceğime, ne kadar sulayacağıma ben karar veririm. Öncelikle farkındalık. Mümkün olduğunca kendimize notlar yazabiliriz. Buzdolabına asabiliriz. Dijital bir cihazımızda tutabiliriz bunu. Alarmlar kurabiliriz. Yani gün içerisinde 3 kere, 5 kere, 10 kere bizi uyarsın. Şu an ne düşünüyorsun gibi bir alarm olabilir. Böyle bir soru olabilir. Şu an takıldığın düşünce sana fayda veriyor mu? Olabilir. Şu an hangi frekanstasın diye olabilir. Çünkü bazen varlık frekansındayız, bazen kıtlık, bazen şükür frekansındayız, bazen şikayet. Ama bunu değiştirmek mümkün. Ve burada tavsiye edeceğim yöntemlerden biri düşünce günlüğüdür. Yani az önce hani notlar alalım, dijital cihazlarda uyarılmak için, hatırlamak adına alarmlar kuralım demiştim ya. Bunun bir benzeri mesela bir ajandamız olsa, her gün en azından bir kere 3-5 dakikada olsa en çok hangi düşüncelere odaklanıyorum, gündemimde en çok neler oluyor diye bir yazmaya başlasak, soyut olan bir şey ya da döngü haline gelen bir şeyi somutlaştırsak en azından göreceğiz ve kendimize şunu sorabileceğiz. Yani bu bana fayda ediyor mu? Ya da bu düşüncelere devam edersem beni nereye götürür gibi bir farkındalık yaşamak adına burası çok faydalı olacaktır. Yine bir başkası iç diyalogları dönüştürmek olabilir. Kendi kendimize konuşurken çoğunlukla olumsuz konuşuruz. Her birimiz böyle değiliz ama ne yazık ki insanların çoğunluğu böyle. Yapamam, başaramadım, olmuyor ve benzeri gibi. Yani mesela az önce de konuştuk ya, sürekli yanlış şeyler söylüyoruz. Ben erteleyen biriyim, başaramam, bir türlü öğrenemiyorum, yapamıyorum vesaire vesaire. Bunun yerine şimdiye kadar diye başlayacağız cümleye. Bakın, 2 tane kelime çok şeyi değiştirecek. Şimdiye kadar kilo veremiyordum. Şimdiye kadar hep erteliyordum. Şimdiye kadar öğrenemiyordum gibi. Değiştirmek istediğimiz her şey için bu 2 kelimeyi cümlenin başına aldığımızda zihnimize adeta bir komut veriyoruz. Ben artık bir şeyler değişsin istiyorum. Bu döngüden çıkmak istiyorum. Buna göre bana hizmet et. Buna göre yollar bul. İnan ki saniyeler içinde o yeni yolları bulmaya başlıyor. Çünkü tek amacı var: bize hizmet etmek. Ama onu nasıl kullanacağımızı biz bileceğiz. Başka bir tavsiyem zihin boşaltıcı egzersizler. Bazen oturduğumuz masadan kalkmak bile birkaç saniye içerisinde zihnimizi boşaltabiliyor. Çünkü ben bu masada otururken bir planım var. Bu videoyu çekeceğiz. Gerekirse önümdeki fincandan bir yudum alacağım vesaire gibi. Burada bir görevim var. Burada odaklandığım bir şey var. Ama bir süre sonra bu masadan kalktığımda, şöyle birkaç adım attığımda, belki hatta daha hızlı adımlar attığımda, belki kollarımla bazı egzersizler yaptığımda, balkona çıkıp şöyle bir etrafa baktığımda hemen düşüncelerim ve enerjim değişecek örneğin. Dolayısıyla zihnimizi nasıl boşaltacağımızı hepimiz bilebiliriz. Kimisi bir şarkıyla, kimisi bir belki videoyla, kimisi egzersizle, kimisi bir arkadaşını arayarak. Amacınız ne? O döngü her neyse onun dışında başka bir şeye odaklanabilmek. Yine çok önemli bir şey var. Başarılı insanların çok güzel uyguladığı küçük eylemlerle zinciri kırmak. Yani bir türlü kitaba başlayamıyorsun ve baştan konuştuk ya, işte mükemmel olmalıyım falan, çok okumalıyım. Gerek yok. Kitabı al eline, sadece kapağına bak ya da şu kapağı bir aç, herhangi bir sayfaya gel ya da kaldığın sayfa varsa oraya gel. Sadece ilk paragrafı okumaya niyetlen. Göreceksin, devamı gelecek. Japonların Kaizen yöntemi vardır ya, sadece 1 dakika yap gibi. İlk başta diyorsun ki bu 1 dakikadan ne olacak, ama bir süre sonra zaten daha fazlasını yapıyorsun. Bir türlü gitar çalamıyorum. Bir al bakalım eline. Bak bakalım parmakların otomatik bir şekilde hareket etmiyor mu? Dolayısıyla konu ne olursa olsun yeter ki küçük de olsa eyleme geçelim. Bir türlü İngilizce çalışamıyorum. Her gün 5 kelime, her gün 8 kelime kendimize bir şeyler belirleyebiliriz. Konunun ne olduğundan bağımsız bir şekilde. Ve son olarak her birimizin zihinlerinde bir sürü kodlar var. O kodları yeniden yazmak. 5. madde bu olabilir ya da belki 6. madde oldu. Dolayısıyla burada tabii böyle kısa bir videonun içine sığmayacak kadar geniş bir konu. Eğitimler alınabilir, bu konuda kitaplar alınabilir. Bunun için belki daha büyük adımlar atılabilir, bilmiyorum. Ama mesela bizim bilinçaltı dönüşüm kamplarımız tam da bunun içindir. O zihinsel kodları yeniden yazmak adına. 3-5 Ekim'de de Antalya'da
Kumluca'da muhteşem bir kampımız olacak. Onun linkini aşağı bırakalım. Belki incelemek isteyen olur. Gerçekten ben artık bu döngüyü değiştirmek istiyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum. Bir türlü olmuyor. Ama bir yol istiyorum. Bir çare istiyorum diyenler olabilir. Linki aşağı bırakırız. Yine yakınlarda zihnini formatlamak üzerine 21 günlük bir challenge'ımız olacak. Böyle bir çare olabilir ya da herkes kendince bir şey bulabilir elbette ama oradaki kodları silip daha doğrusu onların üzerine yazmamız gereken, güncellenmesi gereken yeni kodlar var. Çok teşekkür ederim. Sorularıma cevap buldum. Umarım izleyenler de sorularına, sorunlarına çareler bulmuştur. Videoyu kapatırken son bir mesaj verecek olsan ne olurdu? Son mesajım şu olur. Sevgili dost, düşünmekten yorulmuş olabilirsin ama düşüncelerinin farkına vardığında onlar seni değil, sen onları yönetmeye başlarsın. Zihnin sana hizmet etmeye başlar. Şu anda da hizmet ettiğini zannediyor ama faydası muhtemelen. Yapacağımız şey şu. Video içinde de konuştuk ya. Hatırlatıcılar. Hemen oturmaz. Bir şeye karar verdiğimizde hemen değiştiremeyiz. Hemen yeni bir hayatı inşa edemeyiz. Ama yeni bir alışkanlık oluşturmak adına hatırlatıcılar koyabilirsin kendine, notlar yazabilirsin, birilerinden seni uyarmasını isteyebilirsin. Yani yeni düşünceler, yeni ve kontrollü seçimler adına doğru adımları atabilirsin. Bu asla kader değil. Bilim insanlarına göre ortalama 60 ila 70 gün düşünce geçiyor her gün aklımızdan. Ama buraya kadar müdahil değiliz. Yani bu sayıyı değiştiremeyiz fakat hangi düşüncelerin bizim gündemimiz olacağına karar vermek her daim elimizdedir. Yapabilirsin. Merak etme. Yeter ki içindeki gücü serbest bırak. Bu arada bu video faydalı olduysa ya da daha önceden bu konuda bazı yöntemler geliştirdiysen, benim anlattıklarımdan herhangi birini seçeceksen ya da dilediğin şekilde yorumlarını lütfen aşağıda bizimle paylaş. İki sebeple: bir, yorum ve beğeniler videoyu daha fazla insanın önüne çıkarıyor ve faydalı buluyorsan senin de çorbada tuzun olsun, daha fazla insanın önüne çıkmasını sağlamış ol. İkincisi de senin yaptığın yorumla bir başkası farkındalık yaşayabilir. Dolayısıyla paylaşmak güzeldir, değil mi? Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.